Arkadaşlar selam. Bugün sizlere Midilli kapı vizesinin nasıl alındığını, neler yaptığımızı, hangi aşamalardan geçtiğimizi anlatacağım. Biz bu bilgilere ulaşırken birçok ayrı ayrı video izledik ve biraz da yaşayarak tecrübe ettik açıkçası. Bütün bilgiler tek bir videoda olsun diye bu videoyu çekmek istedim sizlere. Ve tabii ki etrafımdaki arkadaşlarımdan, Instagram'dan, burada da birkaç attığım short videosunun altına vesaire çok fazla soru soruldu. O yüzden böyle biraz tecrübelerimizi anlatmak istedim. Biliyorsunuz ki kapı vizesi gelmesiyle Yunan adalarına girişimiz çok kolaylaştı. Bunun için bütün adalar farklı prosedürleri uyguluyorlar. Biz de aslında ilk başta şöyle söyleyeyim. İlk başta Rodos'a gitmeyi düşünüyorduk. Ama sonra baktık Rodos için daha aşağı güneye inmemiz gerekecek. Hem Midilli'yi de görmüş olalım dedik. Ayvalık'tan Midilli'ye geçmeye karar verdik. Ve bu bizim için güzel bir seçenekmiş. Bunu da tecrübe etmiş olduk. Geleli birkaç gün oldu. Hemen taze taze bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle en önemli bilmeniz gerekenler, bunu zaten her yerde söylüyorlar ama son bir yıl içerisinde Schengen vizesinden ret yememiş olmanız gerekiyor. İkinci husus, pasaportunuzun bitmesine 6 ay kalmış olması gerekiyor. Bu şartları tamamlıyorsanız hiçbir sorun yok ve öyle hani ret yedim geri döndüm vesaire olayları çok kolay olan olaylar değilmiş arkadaşlar. Ben de açıkçası böyle bir acaba mı ki diye bir tereddüt ettim diyebilirim. Şimdi çoğu adanın sistemlerinde ya da işte arkadaşlarımızın anlattığı videolarda diyorlar ki formu bilgisayar üzerinden doldurun, noktalı kullanmayın, İngilizce kullanın vesaire vesaire. Midilli Adası diyor ki benim için hiç önemli değil. Türkçe doldurabilirsiniz. Hatta diyor ki yani şöyle oldu. Ben şimdi birçok bilgi olduğu için direkt bilgisayardan doldurdum, gittim. Direkt elden teslim edeyim dedim. Bizim Ayvalık'ta yazlığımızın olması ve birkaç hafta öncesinde de orada olmamız bizim için avantaj oldu. Direkt birinci ağızdan öğrenebilme şansına sahip oldum. Şimdi gittim. Formu ben bilgisayar çıktısı almıştım. Ama doldururken tabii yazılar kaydığı için imzanın son sayfada böyle yazıları yarım çıkmış. Aslında ona hiç dikkat etmedim. Bu da benim biraz dikkatsizliğime geldi. Bir de internette tabii ki noktalı kullanmayın, büyük kullanın, İngilizce yazın vesaire dedikleri için öyle doldurmuştum. Oraya gittiğimde kız dedi ki bu imzayla dedi sorun olabilir. Ben dedi burada dedi çoğu insan şu şekilde yapıyor, siz de öyle yapın dedi. Hazır zaten buradasınız. Direkt siz de sistemden boş başvuru formunu çıktı alın. Kalemle noktalı büyük harf küçük harf fark etmez sizin. Türkçe karakter yani Türkçe doldurarak işte mesela gideceğiniz yer Greece değil Yunanistan böyle noktalı işte Türkiye çıkış yeri vesaire. Bunları böyle güzelce dolduruyorsunuz. Zaten sitelerinde örnek doldurma formu da var. Hatta ben onu gördüğümde demiştim ki her yerde böyle diyorlar formu yanlış attılar herhalde falan diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş meğer. Şimdi kapı vizesine gidiyorsunuz. Başvuru formunuzu dolduruyorsunuz. 80 euro Ayvalık merkezde yerleri var. Jalem turla geçtik biz bu arada. Bir de tur yol da var ekstra yan yana bunlar. İki farklı acentalar. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Şartları aynı tamamen. Biz Jalem turla gitmeyi tercih ettik. Aslında o boştu. Onu tercih ettik yani o yüzden hani özellikle bir seçeneğimiz yoktu. Gittim formumuzu verdik. 80 euromuzu verdik. 2 tane biyometrik fotoğrafımızı da verdik. Şimdi şöyle oldu bizim tatil planımız arkadaşlar. Biz 2 çift gitmeye karar verdik. Ama bizim baylarımızın Schengen vizeleri vardı ve bizim yoktu. Biz kapı vizesi başvurusunda bulunmak istedik. Aynı zamanda da arabayla geçmek istedik. Şimdi hal böyle olunca ve şöyle bir not var. Bunu da hiçbir videoda görmemiştim. Bunu da bir sitede tesadüfen gördük. Kapı vizesi başvuruları ilk vapur seferlerinde uygulanmaktadır diyor. Ama bizim gideceğimiz tarihte baktık ilk sefer maalesef arabalı vapur değildi. Ama arabayla geçmek istiyoruz. Nasıl olacak derken
Ezgi diye bir arkadaşım var. Onunla biz sabah ilk seferle yolculuğumuza başladık. Yani sabah 9 feribotuyla, kapı vizesiyle geçtik. Beylerimiz öğlen 2 vapuruyla daha sonradan bize dahil oldular. Şöyle kapıda öyle o bayram kuyrukları vesaire haberlerde çıkıyor ya arkadaşlar. Tatil günü olmadığı sürece öyle bir kuyruk maalesef olmuyor. Yani maalesef dediğime bakmayın, güzel bir şey aslında. Yanlış bir kelime oldu. Biz sabah 9 vapuru için saat 7'de ofisimiz açılıyor. Buraya gelip vapur biletinizi almanız gerekiyor dediler. Yani aslında onu daha önceden de pasaport yanınızda olduğu sürece başvuru formu vermeye gittiğimde bile alabiliyordum. Tabii ki başvuru formunda da gideceğiniz, kalacağınız yeri, zaten feribot biletlerinizi alıp oraya bilgileri çoktan girmiş olmanız gerekiyor. Yani ilk önce ben Yunanistan'a şu tarihlerde, şu Midilli'de şuraya gideceğim dediğiniz zaman yapmanız gereken ilk şey feribot biletleriniz ve kalacağınız yeri satın almış olmak diyebilirim. Başvuru bilgilerinde çünkü bu bilgileri sizden isteyecekler. Onu da söyleyeyim. Biz vapurumuza 35 euro verdik gidiş dönüş. Konaklamamız da Antis House, doğru söyledim. Şöyle bir görselini de şuraya şöyle ekleyeyim. Böyle çok tatlış Plomari köyünde diyeyim. Böyle işte eski Rum evi gibi 2 yatak odalı, 3 katlı böyle tatlış bir yerdi. İsteyenler yine Booking sayfalarından buraya da bakabilir. Biz gayet memnun kaldık diyebiliriz. Biz ev kiralamak istedik. Ve Plomari gerçekten gidilip görülmesi gereken bir yer. Oralara da daha sonra geleceğim. Şimdi konudan konuya çok atlıyormuş gibi olmayayım. Sabah 7'de ofisimiz açılıyor dediler. Biz gittik. Maalesef 7'de açılmadı arkadaşlar. 7.30'a kadar orada beklemek zorunda kaldık. Birimiz kuyruğa girdi, birimiz biletleri almaya başladı. Çünkü yani aslında kuyruğa girmesek de o feribota her türlü binerdik. Çünkü çok az kişi vardı. Ama insanlar o haberlerden, o kaoslardan o kadar çok etkilenmişler ki herhalde gelir gelmez sabah 7'de kuyruğa girmişler. Biz de onları görünce biz de girdik tabii ki kuyruğa. Neyse işte vapur biletlerimizi aldık. Feribotumuza bindik. Bu arada feribota binerken de Ayvalık sizden bu yurt dışı çıkış harç pulu, biz giderken 150'ydi, şu an 500 olmuş sanırım. Pul haricinde bir de liman vergisi adında bir ödeme istiyor sizden. Bunu başka adalar da istiyormuş sanırım ama Midilli'den çıkışta böyle bir ödemeyle karşılaşmadık. O ödeme de 145 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Biz sabah 9'da çıktık. Hiçbir sorun olmadan direkt, hatta karşı tarafta aynı zamanda tur yolla gemileri olduğu için aynı anda yanaştı karşıya, Midilli'ye, adaya vapurumuz. Biz vapurdan direkt indik. Zaten valizlerimizi de beylere verdiğimiz için elimize ayağımıza dolaşan hiçbir şey olmadı. O konuda çok rahat ettik. Gittik. Hemen kapı vizesi odasına, böyle bir oda var. Zaten orada çalışan bir görevli hanımefendi var. Sesleniyor, kapı vizesi buraya gelin vesaire diye. Biz ilk koltuğa oturan kişilerdik. Yani maksimum 10 dakika falan beklemişizdir. Orada parmak izimizi alıyorlar. Sonra sizi bir bekleme alanına çıkartıyorlar. Bir 10 dakika falan bekliyorsunuz. Sonra direkt işte gümrükten geçip adanın merkezine inmiş oluyorsunuz. Biz beyleri bekleyene kadar adada çok güzel, indiğiniz yerde orada işte kafeler, restoranlar, Mitili diye geçiyor aslında. Merkezin adı yani Midilli bizim tabiri caizse. Orada merkezde çok güzel işte dolandık. Oralardan da böyle kenara birkaç görüntü bırakayım size. Ayrıca restoran ve beachler için size ekstra başka bir videoda anlatacağım. Bu arada arabayla geçmekte gözünüzde hiç korkutmayın. Arabayla vapura, araba için tekrar daha farklı bir fiyat uygulanıyor. Zaten sistemlerine girdiğinizde görürsünüz. Onun haricinde normal sigorta şirketinizi arıyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki işte ben şu tarihlerde yurt dışına çıkacağım. Green Card ya da işte yeşil kart, aynen yeşil kart oluyor zaten. Yeşil kart istiyorum diyorsunuz. Sizin işte ehliyetiniz, arabanızın modeli vesaire, ona göre fiyatı değişiyormuş. Ama biz mesela 5 gün için 2000 lira civarında bir şey ödedik yanlış bilmiyorsam.
Bunu ödüyorsunuz. Araba için de liman vergisi alıyorlar. Bu da ekstra bilmeniz gereken bir detay. Onun da yani yanlış hatırlamıyorsam 300-400 lira arası bir şey verdiklerini söylemişlerdi bizimkiler. Bunu da alıyorlar. Bu arada arabayla ilgili orada da kiralamanız yapabilmeniz mümkün. Orada da günlük ortalama ne kadar demişlerdi? Yani günlük 100 euro muydu? 50 euro, 100 euroydu sanırım. Evet doğru. 100 euroydu. 50 euro ATV, 25 euro da motosiklet olarak orada da kiralayabiliyorsunuz. Ama kendi arabamız olsun. Biz hem eşyalarımız gelip götürürken daha rahat olur. Hem de yani istemedik başkasının arabasını kiralamak. Hem de böyle daha uygun fiyatlı oluyor gerçekten diyebilirim. Şimdi başka bir detaya gelecek. Araba konusunu dağıtmadan. Arabada en çok dikkatimi çeken şey, olay şöyle oluyormuş arkadaşlar. Şimdi siz limana geliyorsunuz ya, arabayı yeşil işte o aldığınız bir şey, evrakları vesaire bütün her şeyi kapıda gösteriyorsunuz. Sizi içeriye alıyorlar. İçeriye aldıktan sonra önce bu arada orada kenara bırakıyorsunuz arabanızı. Kendi pasaportunuzla geçiyorsunuz. Ondan sonra da arabanızı alıp vapurun önüne kadar götürüyorsunuz. Orada anahtarı çalışanlara teslim ediyorsunuz. Bunun sebebi de ben burada Gökçeada'ya, Bozcaada'ya falan giderken ay çok yakın park ettiriyorlar derdim ama böyle bir şey gerçekten yok. Onun da hemen görüntüsünü yan tarafa ekliyorum. Yani o kadar sık park ediyorlar ki yani böyle vapur hafif bir kıpırdasa değecek kadar birbirine. O sol tarafta gördüğünüz yerde yürüme yolu, yani orası şey değil, öyle bir yürüme payı bırakmışlar, yanlış olmasın. Arabanızın anahtarını veriyorsunuz. Oradaki görevliler park ediyor arabayı ve aracınız en arkada da olsa, yani kapısı açılacak bir konumda da olsa kesinlikle arabaların hiçbir şekilde bagaj kapısı dahi açılması yasakmış. Bu da ek bir bilgi olsun diyorum. Onun haricinde adada yollar, bunu herkes söylüyordu zaten. Tek şerit çoğu yer, çok dar ya da mesela işte gideceğiniz bir yerden geri dönemiyorsunuz çünkü dönüş yönünü farklı bir yere yapmışlar. En çok tabii ki tercih edilen yer adada konaklama için bakarken işte Mitili dedikleri merkez, Plomari, Petra ve Molivos diye bakabilirsiniz. Bu arada biz bilmiyorduk bu bilgileri tabii. Biz direkt hep Plomari'de kaldık. Plomari çok tatlı, çok sevimli bir yer. Gerçekten gidin ve adanın gerçekten en temiz, en güzel plajların olduğu yer diyorlardı. Kesinlikle onaylıyorum. Çok doğru. Aynen bu şekilde. Ama eğer mesela 6 gün kalacak olsaydık, 2 gün merkezde, 2 gün Plomari'de, 2 gün Petra ve Molivos şeklinde farklı konaklamalar tercih ederdim diyorum şimdiki aklım olsa. Çünkü mesela merkezden Plomari'ye biz ortalama 1 saat 55 dakika civarında gittik. Oradan birkaç gün hani buraya kadar gelmişken bir görelim Petra'yı ve Molivos'u dedik. Oradan 1,5 saat gittik ama yollar böyle, ben kendimi sıka sıka gittim. Yani böyle daptaracık, yan taraf böyle birden dönüyor falan. Onun da şimdi yan tarafa görüntülerini koyayım. Bir bakın ben anlatırken. Yani bu şekilde. Bununla alakalı tekrardan işte gittiğimiz beachleri ve gittiğimiz restoranları ayrı bir videoya sıkıştıracağım. Çok fazla böyle konuşup sıktım şimdiden biliyorum ama bu bilgiler gerçekten önemli. Ben gitmeden önce bunları kesinlikle duymak isterdim diye düşündüğüm için size böyle bir video çekmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada söylemeyi unuttum, herhangi bir şey varsa, herhangi bir sorunuz varsa burada yorum olarak bana iletebilirsiniz. Merak etmeyin, hemen cevap veriyorum. O konu benim çok ince çizgim, hassas noktam diyebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Merak ediyorsanız beachler ve restoranlar, o ucuz yediğimiz kalamarlar, karidesleri de görmek isteriz derseniz birkaç gün içinde onları da, videoları da yayınlamış olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.